Herkese merhaba arkadaşlar. Nazmış'ın Bebekleri adlı kanalıma tekrar hoş geldiniz. Mickey Mouse'umuzun 5. bölümündeyiz. İnşallah hepsini bu videoya sığdırırız. Bu son olur. Evet, en son bu şekilde şortumuzu gövdeye birleştirdik. Ve 8 sıra düz örecektik. Bunlar da düğmelerimizi de şortu birleştirince arkadan diktim. İpiniz ince olsun arkadaşlar. Katını ayırdım beyaz ipin. O şekilde iğne ardı şeklinde diktim. Ve 64 sık iğne olarak, yani burası toplamı 64 sık iğne ve 8 sıra düz ördüm. Şu şekilde 2, 4, 6, 8 sıra. Şimdi tabi buraya kollarımızı birleştireceğiz. O yüzden şimdi kollarımızı yapalım. Evet, sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yaptım. İlk ördüğümle ilmek kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çektim. Ve şimdi İlk sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet, çift battım. Bir tek, yanındakine bir sık iğne. Tekrar bir çift. Bir tek. Evet. Ve son kalan 2 taneye ikisini de çift batıyoruz. Ve sayımız 10 olmuş oldu. 10 tane sık iğne elde ettik. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. 10 sık iğne oldu. Şimdi 5 sıra, şunu da araya koyuyorum. Yerimi belirtmek için, belli olsun sıram diye. Ve 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğim. Döne döne öreceğiz. Evet, arttırmadan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. 10 sık iğnemiz vardı. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. Evet, 10 tane zincir çektim. Tekrar ikinciye 6 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 6 sık iğne yaptım. Şimdi ilk sık iğnemin içerisine ister ilmek kaydırın, ister böyle devam edin direkt. Çift batacağım. Bir tek. Diğer parmakla aynı sayımız 10 olacak. Bir çift. Bir tek. Son iki tane kalacak. Onlara peş peşe çift yapıyoruz. Sayımızın 10 olması için. Evet, ikinci sıramızı yaptık. Toplam 10 tane sık iğnemiz oldu. Şu şekilde aşağıya doğru döndürüp elimize döne döne 7 sıra düz öreceğiz. Evet, orta parmağımızı 7 sıra düz ördük. Tekrar 10 zincir çekip aynı şekilde 6 sık iğne, ikinci sırada yine 3 tane arttırma yapıyoruz. 10 tane olacak. Ve 6 sıra döne döne düz ördüm. 3 parmaktan oluşuyor parmağımız. Şimdi bunları birleştireceğiz. Orta parmağın zincirden sonraki hemen zincir çekmiştik. Onun yanındakinden başlıyoruz. 5 tane sık iğne ile birleştiriyoruz.
5 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi küçük parmağıma geçeceğim. Yine bu zincirin hemen yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bunu öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane. Hepsine tek battık. Küçük parmağımız bu. Şimdi orta parmağımıza geçiyoruz. Deminki ördüğümüzün yanındaki bu taraftan 5 tane yine 5 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5. Buradan da 5 sık iğne. Şimdi işaret parmağımıza geçiyoruz. Zincirim yapmıştık. Onun hemen yanındakinden devam ediyorum. Evet, başlangıç yerine kadar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. Sıramızın sonuna geldik. Burası bizim sıra başımız olacak. İşaret parmağı burası. Şimdi buraya işaretimizi koyalım. Evet, toplam sayımız burada 30 oldu arkadaşlar. Ve farklı ipimle sıramı belirleyeceğim. Şimdi bundan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğim. Evet, parmakları birleştikten sonra 2 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle küçük bir baş parmağımızı yapacağız. Yine sayımız aynı. Sihirli halkaya 6 sık iğne. Yine 12. sırası aynı 10 sık iğne olacak şekilde arttırıyoruz. 5 sıra düz öreceğiz ve parmağımızı koparacağız. Bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi 2 sıra düz örmüştük. Şimdi 3. sıramda 20 tane sık iğne öreceğim. Evet, 20 sık iğne ördüm. Ve şimdi baş parmağımızı 4 sık iğne ile ekleyeceğim. Bu bizim sağ elimiz olacak. Sol eli bir dahaki de ters tarafa birkaç sıra daha sık iğne örüp bu tarafa yapacağız. Şimdi 4 tane parmağımı elle beraber şu şekilde tutturuyorum. Ve 4 sık iğne ile 1, 2, 3, 4. Bu şekil birbirine ekliyorum. İkinci sık iğne. Üçüncü ve dördüncü. Evet. Bu şekilde parmağımı elimize tutturduk. Şimdi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Evet, 4. sıramızı da eksiltmeyi arttırma yapmadan düz örüyoruz. Buradaki toplam sayımız 32. Şimdi 5. sıramızdayız. 5. sıra şurası oluyor.
parmakları birleştikten sonraki sayılarımız bunlar. Sıramız. Bu sıramızda 2 tane kesme yapacağız. Birisi elimizin yan tarafında. Evet, birinci kesmeyi elimin yanında, şu yan kısımdan keseceğim. Öndeki 2 tane katı alıp beraber örüyoruz ve bir tane azalttık. İkinci kesmeyi de elle baş parmak arasında birleştirdiğimiz yerde keseceğim. Evet, kesmeden sonra 2, 4, 6, 7 tane ördüm. Şimdi ikinci kesmemde el ve parmaktan alıyorum. 2 tane kestik bu sıramızda ve 30 tane sayımız kaldı. Sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Evet, kesmeden sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şimdi şu odaklayalım arkadaşlar. Evet, 2 sıra düz ördüm. 2, 4, 6, 7. sıra yapmışız. 8. sıradayız. Bu sıramızda bir kez yapıyoruz. Yani bir tane azalttım. 4 sık iğne yapıyorum. 4 tane tek. 2, 3, 4. Tekrar bir kestim. 4 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, bir kez, yani sıra sonuna kadar bir kez 4 örgü yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim ve 25 tane sık iğnem kaldı. Şimdi 2, 4, 6, 8'i bitirdik. 9. sıradayız. Bu sıramızda da yine bir kez bir tane azaltıyoruz. 2 sık iğneyi beraber örüyoruz. Bir tane kestim. 3 tane tek batıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz. Bir kez 3 ör. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim ve 9. sıramızı bitirdik. 20 tane sık iğnemiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 9. Evet, şimdi elimizi bitirdik artık. Bundan sonra bileğimizi yapacağız. Bilek için 3 sıra düz örüyoruz. 20 sık iğne olarak. Evet, 3 sıra düz ördükten sonra yine 4 tane arttırma yaptım. İkisi yanlarda, ikisi ön ve arka olmak üzere. Öylese şeyine illa şu kadar olacak diye bir şey yok. Yerleri işte biri burada, mesela biri burada. Yani ortaya denk getirdim. Önemli olan burada bir artış olması. Ve arttırmadan sonra 3 sıra tekrar düz ördüm. 24 sayım oldu. Şimdi sıram burada bitti arkadaşlar. Sıra başım burasıydı. Fakat burada bu görüntü olmasın diye şuraya doğru tekrar bir tane, çünkü önüne geliyor kıvırdığımda. Tekrar yarıya kadar örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne ördüm.
ilmek kapattım ve şimdi içeriden yine beyaz iple siyah ipimizin yerini hazırlayacağız. Zeminini hazırlayacağız. Tam aşağı şu bilek yerine arkadan öreceğiz. Evet, şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 ve 6 sıra aşağıdan 2 4 6 şuraya denk geliyor. 2 tam bunun hizası 2 4 6 burası. Buraya denk geliyor arkadaşlar. 2 4 6 sıra aşağıda arkadan öreceğiz. Biraz zor olacak tabi. Şöyle kıvırırsak daha kolay olur. Bir taneyi ördükten sonra daha kolay olacak. Şöyle kıvırıyorum. Bu arada elimi, parmaklarımı doldurdum. Evet, şöyle kıvırdım. Kıvırarak şimdi buradan içeriden öreceğim. 2 4 5 6 iç kısımdan öreceğim. Şu şekil. Bu sıra sonuna kadar arkadan öreceğiz. Evet, iç kısımdan sık iğnemizi ördük arkadaşlar. Zemini hazırladık. Siyah ipi geçeceğiz. İlmek kaydırarak bir zincir çekip ipimi kestim. Şimdi siyah ipimi bir tane sabitleme zinciri yapıyorum. Ve elimin iç kısmından başlayacağım. Sıram bu sefer yine şu yanlardan, şu kısımlar bir yerlerden bu şekilde düzgün görünmesi için başlangıç yerlerini arkaya veriyorum. Önde hatalarımız görünmesin diye. Şimdi hepsine tek batıyorum. Sıra sonuna kadar bütün sık iğnelerimize tek batacağız. 20 tane sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar, bir tane arttırma yaptım ve sayım 21 oldu. Şimdi toplam 25 sıra 21 pardon ilk itibaren ilk birinciyle başlıyoruz. Toplam 25 sıra öreceğiz. Eksiltme arttırma başka yapmayacağız. 21 sık iğne olarak. Şimdi diğer elimizin parmağını göstermek istiyorum. Şimdi bu sağ elimiz. Bu da sol elimizi öreceğiz. Şimdi önce bir küçük parmak yapacağım. Evet, iki elimizi de aynı şekilde öreceğiz. Aynı tarifle. Birleştirdikten sonra 2 sıra düz örüyoruz. Ve sadece şu baş parmağımızın yerini farklı yapacağız. Evet, sağ elimizin başlangıç yeri burasıydı ve parmağımızı iç tarafa yapmıştık. Bu sefer başlangıç yeri burası. Baş parmağımızı bu tarafa ekleyeceğiz. Diğeri sağ bu taraftaydı. Şimdi solu da
Sadece yönünü değiştiriyoruz arkadaşlar. Biraz daha örüp bu tarafa takacağız. Biri burada, biri bu tarafta. Bütün ellerde ellerimizi yaparken hep aynı tarifle yapıyoruz. Sadece baş parmağımızı birini bu taraftayken birini de bu tarafa alıyoruz. Böyle sol el olacak. Şimdi bunu beraber ekleyelim. Evet, sağ parmağımızı takarken başlangıç yerinden sonra 20 tane sık iğne örüp takmıştık. Şimdi sol elimizde de yine başlangıç yerinden itibaren 26 tane sık iğne ördüm ve 4 tane sık iğne ile baş parmağımızı aynı şekilde birleştiriyoruz. Bir parmak bir elden ikisini bir birbirlerine örerek ekliyoruz. Evet, sol parmağımızda bu şekilde yapmış olduk. Bundan sonra tarif aynı arkadaşlar. Diğer tarifle devam edeceğiz. Elimizin sadece yönlemimiz farklıydı. Şimdi buradan bunu bırakalım. Elimizi, kolumuzu dediğim gibi toplam 25 sıra öreceğiz. 21 sık iğne olarak. Evet, ellerimizi de bitirdik arkadaşlar. 25 sıra toplam siyah yeri 25 sıra ördük. İşte şu detayı yapalım. Bunun için de ipimin iki katını ayırdım. 2 katlı şu an. Katlarını ayırarak ince olmasını istiyorum çünkü çok ince bir detay. Şuradan gireceğim. İlmeğimin içinden giriyorum. Şuradan 5. sırayı sayıyorum. Ekledikten sonraki 2, 4, 5. 5. sıranın tam ortasına oradan çıktım. Bunu da içeriye çekiyorum. Makasımın ucuyla. Evet, içeriye gönderdik. Şimdi 1, 2, 3. 1, 2, 3. sıraya 2 tane sık iğne atlıyorum. Buradan da aşağıdan da 1, 2, 3. Burada 2 idi. Burada da 3 olacak. 1, 2, 3.'ye buradan geçiyorum. 1, 2, 3. Yine 3. Buradan da yine 1, 2. İşte bu şekilde. İster aynı yerden çıkın, ister yandakinden çıkın. Evet, detayı yaptık. Şimdi tüyüm atıp ipimi keseceğim. Evet, şimdi kollarımızı gövdeye ekleyeceğiz. Bunun için başlama yerim arkadaydı. Sık iğne ördüm, devam ettim. Şu şekil tam ortasını buluyoruz. Gövdeyin yandan tam ortayı bulup 5 tane ayarlıyorum. Ortadakinden sonra 2 tane bu tarafa kayıyorum. 2 de buradan, toplam 5 tane ile ekleyeceğiz. Ben daha önce yerini bulmuştum. Şimdi şu şekil biraz içe bakacak şekilde elimi birbirlerine örerek ekleyeceğiz. Bir koldan bir gövdeden
sık iğne ile iki, üç, dört ve 5 tane ile ekledim. Bu şekilde diğer kolu da aynı şekilde yapacağız. Evet, arada 27 tane sık iğne ördüm. Şimdi diğer kolumu takıyorum. Yine şöyle hafif bir içe bakacak şekilde ayarladım. Ve 5 tane sık iğne ile ekliyorum. Evet, 9. sıramızda kollarımızı birleştirdik. Şimdi 10. sıradayız. Şu başlangıç yerim buradaydı. Buraya kadar düz ördüm. Kolu birleştirdiğim yere kadar. Şimdi 3 sıra kol, gövde ve koldan bir gövdeden bir tane koldan öndeki katları alıp kesiyorum. Yani azalttım. Ve kolumu düz örüyorum. Eklediğim yere kadar, diğer kolumun altına kadar. Evet, kolumda en son bir tane kalana kadar düz ördüm. Kesmeden sonra bir yanda kesmiştik. Sonra düz ördüm. Bir tane kaldı en son. Ondan bir kat ve gövdeden, hemen yanındaki gövdeden bir kat alıp azaltıyorum. Kestim yani. Ve karşıki diğer koluma kadar düz örüyorum. Bu şekilde toplam 3 sıra sadece kol altlarından, ön ve arkadan kesme yapacağız. 3 sıra. Evet arkadaşlar, 3 sıra sadece koltuk altlarından 4 tane kesme yaptık. 1, 2, 3 ve arkada 4 tane 3 sıra kesme yaptık. Ve daha sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Benim sayım 72. 72 sayım kaldı. Farklılık gösterebilir. Sizin 71 kalabilir, 73 olabilir. Böyle olduğu vakit ya öyle kalsın, sorun olmaz, ya da ya kesin ya fazladan bir arttırma yapın herhangi bir yere. Sayılarımızı eşitleyebiliriz bu şekilde. Şimdi bu sıramızda artık kesmeye başlıyoruz. Burada omuz yerlerinde 12 tane yeri ayarlıyoruz. Şöyle yine katladığımızda şu ortayı buluyoruz. Bu tarafa 6, yine diğer taraf 6. Toplam 12 taneyi keseceğiz. Geri kalan kısmı da 3 ör bir kes, 3 ör bir kes diye ayarlayacağız. Şimdi ben ölçtüm. Kendim buradan itibaren buraya 6 tane saydım. Keseceğim yeri belirledim. 6. Geri kalanında 3 tek bir kes, 3 tek bir kes diye ayarladım. Benim burada 2 kaldı en son. 2 tane düz ördüm. Bir kesiyorum. Üç tane tek örüyorum. 3 sık iğne ördüm. Bir kez. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Şimdi omuzumun üzerinde 6 tane kesme yapacağım. Aralık vermeden 1 2 3
4, 5, 6. 12 tane sık iğneyi kestim. 6 tane kesmiş oldum. Tekrar 3 tane tek battım. 3 sık iğne ördüm. Bir kez. Diğer omuzuma kadar 3 sık iğne. 1, 2, 3, bir kez. Bir, iki, üç sık iğne, bir kez. Bir, iki, üç sık iğne, bir kez. Üç sık iğne, bir, iki, üç sık iğne. Şimdi diğer omuza geldik. Şöyle yaptığımda 2, 4, 6 denk geldi. Yine 12 sık iğneyi 6 tane kesmiş oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, omuzumuzu yaptık. Şimdi 3 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, bir kesiyoruz. Azaltıyoruz yani. 3 tek, 1, 2, 3, bir azalt, kestim. Ve 1. İki, 3 tane tek battım. Evet, kesmemizi yaptık ve 52 tane sık iğnemiz kaldı ve burası bizim 18. sıramızdı. Şuradan aşağı sardığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet, 18. sıramızda omuzdan kesmemizi yaptık. Şimdi 19. sıramızdayız. Evet, bu sıramızda bu sefer 2 tek, bir çift, bir keseceğiz. Azaltıyoruz artık. 2 tane tek batıyoruz. Bir kesiyoruz. Yani azalttık. 2 tek, bir azalt. 2 tane tek. Omuza geldik. Omuzumuzu da artık gövde büyüdü, sığmıyor ekrana. Omuzu da 6'ydı. Bu sefer 3 tane keseceğiz. 1, 2 ve 3. kesmem. Evet, bundan sonra yine 2 tek, bir kesme yapacağız. Omuzda yine 3 tane
kesme yapacağız. Evet, 19. sıramızı da bitirdik ve 38 sayım kaldı. Şimdi bu iyice daha da küçülmeden gövdemi güzelce dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, kapı çaldığı için bayağı bir ara verdim. Hatta 2 gündür video çekmeye çalışıyorum. Hep yarım kalıyor. Ya birisi geliyor ya telefon çalıyor. Bu şekilde şimdi en son 20. sıramızı düz öreceğiz. Kesmeden sonra 20. sıramızı düz örüyoruz. Eksiltme arttırma yapmadan. 21. sıramızı bir kez bir ör, bir kez bir ör. Sıra sonuna kadar hep tekrar edeceğiz. Döne döne bir sıra keseceğiz. Bir kesiyoruz, bir örüyoruz. Hep tekrar yaparak 24 sayımız kalacak. 25 de olur. Böyle sayılara takılı kalmayın. Ve 6 sıra boynumuzu düz şekilde öreceğiz. Ve gövdemizi bitirmiş olduk. Ve güzelce dolduralım gövdemizi. Omuzlara doğru özellikle. Benim elyafım yine iyi bir elyaf çıkmadı. Farklı bir yerden almak zorunda kalmıştım. Benim elyafçığım kapatmış dükkanı. Erken saate kapatmış. O yüzden bu elyaf, mesela elyaflar bile aynı çıkmayabiliyor. Görünüşü ne kadar aynı da olsa böyle bir tıkanma yapıyor. Yani buradan ileriye gitmiyor. Şurası mesela kötü kaldı maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdi gövdemi bitirdim arkadaşlar. Kuyruğumu yapacağım. Kuyruğum için de yine sayılarını vereceğim. Sihirli halkayla başlıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. 6 sık iğne olarak 3 sıra ve 4. sırada 2 tane yanlardan arttıracağız. 6, 7, 8 oldu. Tekrar 3 sıra düz örüyoruz. Ve yine arttırma yapıyoruz 2 yandan. 10 oldu. Yeniden 3 sıra düz ördüm. Yine 2 yandan arttırdım. Ve 12 sayım oldu. 20 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. 20 sıra sonra tekrar 2 yandan arttırıyoruz ve 14 sayımız oldu ilmeğimiz. Ve ondan sonra tekrar 2, 4, 6, 8, 9. 9, 10 da olur. Sorun değil. Ben 9 sıra ördüm. 9 sıra ördükten sonra şimdi kuyruğumuz dikme şeklini yapacağız. Yani daha doğal dursun diye. Aşağıya doğru baksın diye. Toplam 42 sıra oldu. 43 olur. 44. Yani bunlar çok mühim değil arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Ve ilk ilmeğe batıyorum bu sırada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 9 tane ördüm. Yine bir zincir çekip döndüm. Bir atlayıp ikinciye batıyorum. 2 3 4 5 6. Son iki kalanı da
İkisini bir örüp bir kesiyorum. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlıyorum. İkinciye 1 2 3 4 son 2 kaldı. 1 2 ördüm. Beraber kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bu son sıram. Bir atladım. İkinciye 1 2 son 2 kaldı. Onları da bir ördüm. Kapattım. Bu şekilde kuyruğumu dikme payı bırakacağım. İpimi uzun kesiyorum. Dikecek kadar uzun kestim. Şimdi bu şekilde buraya bu kısmı dikeceğiz. Evet, kuyruğumun içerisine de bu kırtasiyelerde park AVM'lerde satılan bu çok incecik kadifemsi dışı kadife olan tellerden takacağım. 2 tane teli uçlarını kıvırıyorum. Minicik elimle bile kıvırabiliyorum. Çok ince olduğu için. Uçlarını kıvırıyorum. Koymasanız da el altı doldurarak da yapabilirsiniz. Ben içine el altı doldurmayacağım. Ortadan ikiye katlıyorum. Bu şekilde ve kuyruğumun içerisine bu şekilde koydum. İçerisine elyaf falan koymayacağım. Gerek yok çünkü. Çok hafif doğal dursun. Şimdi bunu dikeceğiz. Bu şekil. Evet, şimdi kuyruğumuzu da dikelim. Son dakikalarımızda iyi kullanalım. Bayağı süremizi açtık. Evet, oradaki sivriliği yok ettim. İçinden geçerek. Şimdi kuyruğumuzu şu şekil ayarlayalım. Ve 2, 4, 5 yukarı 5 altıncının üzerine gelecek. Tam orta alıyorum. Şöyle topla iğnelemle. Tam orta yere bu şekilde yerleştirdim kuyruğumu ve bir bedenden iyice yapalım. Evet. Bir bedenden bir kuyruktan dikeceğiz. Şöyle geniş alıyorum ki bedenimize de tutsun, elyaf'a tutsun. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, kuyruğumuzu da güzelce bu şekilde diktik arkadaşlar. Böyle de kıvırabiliyoruz. Şimdi boynumuza dikelim ve artık videomuzun sonuna gelelim. İsterseniz elektrik teli, isterseniz boru, farklı borular, su borusu olabilir. Bu elektrik borusu bir karış boyunda kestim. İçerisine şimdi onu güzel yerleştiriyorum. Döndüre döndüre. Burayı içinde tekrar şu boşluğu da bir elyafla dolduracağım. Evet, borumuzu da kafaya güzelce yerleştirelim. Şöyle eşit bir şekilde, dik bir şekilde, yanlara kaymadan. Evet, bu şekilde şimdi güzelce dikelim arkadaşlar. Dikme videoları daha önce zaten bütün videolarımda var. Bir kafadan, bir gövdeden dikeceğiz. Evet, devam ediyorum dikmeye. Boynumuzun arkadaşlar bir sırası içeride kalacak. Dipten değil, hemen bir altından şuradan dikeceğiz.
Dikinmeyi. Siyah olduğu için biraz zorlanıyorum tabi. Ve elyafı da dışarıya, içinden geçince dışarıya hep geçiyor. Elyaflar çıkıyor siyah olduğu için. Bir kafadan bir boyundan çok sık bir şekilde dikiyoruz. Hiç atlamadan her sık iğneyi karşılıklı dikeceğiz. Siyah olduğu için dediğim gibi biraz zor görünüyor. Evet arkadaşlar, Mickey Mouse'umuz bitti. Boynunu diktim. Bu ilk yaptığım, bu da önümdeki yeni yaptığımız. Tek farkı birincinin ayağını beğenmemiştim. İkinciyi yeni bir hatalarımı düzelttim. O yüzden boyumuz 45 santim oldu. İlk yaptığım 43 santimdi. Bir de şuradaki detayı daha yuvarlak yapmaya çalıştım. Buradaki daha bir sivriydi. Beğenmediklerimi yeni tarifte onları düzelttim. Çünkü devamlı sökmek istemedim her yaptığımı. İkinci de düzeltmiş oldum. Diğer bütün sayıları aynı. Sadece ayağı daha düzgün oldu. Bu şekilde arkadaşlar biz bir tarifin daha sonuna geldik. İnşallah en yakın zamanda yanına mini mouse da yaparız. Evet, yeni bir videolar daha görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.